İsmim Selçuk Cömert, diş doktoruyum. Özel olarak da çene cerrahisi uzmanıyım. 2002 yılından beri diş hekimliğinde, 2009 yılından beri de çene cerrahisi uzmanı olarak hizmet vermekteyim. Tabii bu sağlık ağızda başlar kısmı bizim işlerimizi doğrusu kolaylaştırıyor. Ancak tahmin ediyorum ki kulağında ağrısı olan bir hasta için de sağlık kulağında başlıyordur. Veya vücudun diğer tüm organlarında, ama sağlığın tabii ağızla bağlantısı zannediyorum ağız üzerinden diğer organlara sıçrama potansiyeli taşıması. Biz biraz zannediyorum sağlık ağızda başları hastalarımızı da motive etmek için kullanıyoruz, ama ağzınız sağlıklı ve tatlı olmayınca vücudunuzun başka hiçbir yeri sağlıklı ve tatlı olmuyor doğrusunu isterseniz. Ağzın, dişlerin, çene ekleminin tabii bütün rahatsızlıkları her diş hekimliğinin sorumluluğunda. Ama özel olarak söylemem gerekirse ben cerrahi alanında uzmanlaştım ve cerrahi branşlar daha çok eksikliklerin giderilmesi, mevcut patolojilerin giderilmesi, yani estetikten daha çok hastanın zannediyorum konforuna, rahatına, sağlığına hizmet verdiğimiz bir alan. Günümüzde hastaların genel profilini inceleyecek olursak artık insanlarımız ağız diş sağlığı anlamında belli bir noktaya ulaştı. O yüzden yani benim mesleğe ilk veya öğrencilik hayatımda gördüğüm kadar büyük patolojilerle, büyük ihmal edilmişliklerle, büyük kistlerle, tümörlerle gerçekten eski oranda karşılaşmıyoruz. Ve günden güne insan hayatının gelişmesiyle, insanların bilinçlenmesiyle artık daha çok alanımızın diş eksiklikleri üzerine ve ondan sonra da öncelikle fonksiyonla başlayan bu sürecin de tabii hani güncel yaşama uygun şekilde estetikle, görüntüyle, konuşmayla devam ettiğini söyleyebiliriz. Doğrusunu isterseniz implant, evet, en çok aldığımız soru. Hastaların da en azından şahsım adına büyük oranda hani bana başvurma sebepleri, implant tedavileri. Gerek ücretsel, gerek süreç olarak tedaviyi herkes merak ediyor. Yaşamış olan hastalar da güncel gelişmeleri merak ediyorlar. Çünkü bir insan implant tedavisiyle sıklıkla hayatında bir kere karşılaşmıyor. Biz yaşadığımız süreç boyunca dişlerimizde bir takım patolojiler, sorunlar görmeye ve diş kaybetmeye devam ediyoruz ve tekrarlayan süreçlerle implant tedavilerine maruz kalabiliyoruz. Ağzın farklı bölgelerinde veya daha önce yapılmış implant tedavileriyle ilgili olarak. Günceline baktığımız zaman implant tedavilerinde zannediyorum içinde bulunduğum son 20-25 senede biz hayatın her alanında olduğu gibi en çok hız değişiminden bahsedebiliriz. Zamanın akış hızı artık bizim mesleğimizde de aynı süratle olanı biteni takip ediyor. Ve güncel hayatta ister bir çalışan birey olsun, ister bir emekli birey olsun, ister evde torunlarıyla vakit geçiren bir anneanne babaanne olsun, isterse bir öğrenci olsun, hayatın içerisindeki herkesin bir koşturmacası var. Herkes bir yerlere, bir şeylere yetişmeye çalışıyor ve bu süreç boyunca zaman herkes için artık zannediyorum eskisinden daha önemli. Kıymeti aynı olabilir ama önemi zannediyorum günden güne daha çok artıyor ve bu durumda hastaların bize aslında en büyük talepleri zannediyorum zamanla ilgili oluyor. Şimdi hastaların bize geldikleri temel soru şu: biz bu zamanı nasıl kısaltabiliriz? Şimdi benim de hastalara verdiğim temel cevap şu: İnsan vücudunun ve biyolojinin bir sınırı var. Biyolojik sınırların ötesine geçemezsiniz. Ama mevcut şartları çok daha iyileştirebiliriz. Örneğin bir dişi çekip belli bir süre iyileşmeyi bekledikten sonra bir implantasyon işlemi gerçekleştirip daha sonra implantların iyileşmesini bekleyip hastayı dişlerine kavuşturabiliriz. Bahsettiğim zaman yaklaşık 3 ay. Ama bir dişi çektiğimiz anda implant yerleştirip bir takım özel koşullar, fiziksel, mekanik, biyomekanik koşulları yerine getirerek biz haftayı bir hafta içerisinde de dişlendirebiliriz. Bizim zannediyorum bugün hekim olarak yapmamız gereken en büyük sorumluluğumuz hastalara karşı işte bu şartların uygun olup olmadığını değerlendirmek. Çünkü aksi bundan öteye geçtiğimiz noktada yaptığımız işlerin her biri neredeyse yarım asırdır kitaplarda, internette, ansiklopedilerde, dergilerde, yayınlarda aslında ne yapacağımız çok belli prosedürler. Ama zannediyorum bizim hastaya karşı en büyük sorumluluğumuz neyin, hangi hasta için
en doğru yol olduğuna karar vermek. Ve bazen kısa zaman en doğru yol değildir. Biraz benzetmeler kullanarak açıklamaya çalışacağım ama hani implantı bembeyaz bir gelinliğe benzetir ve implantı yerleştireceğimiz sahanın koşullarını, kondisyonunu göz önüne alırdık. Burada hem implantın yerleşeceği sahadaki kemik miktarının yeterliliği hem de sahanın ne kadar temiz, böyle bir işleme, hani gelinlik diye başladık ya söze. Sonuçta çamurlu bir tarlada bir gelinlikle dolaşmak istemezsiniz. Yani enfeksiyon varlığından bahsediyorum. O zaman biz enfeksiyonun elimine olacağı süreci göz önüne almalıyız. Veya kemik yetersizliği durumunda önce kemiği optimize edeceğimiz durumları göz önüne alır. İmplantı ondan sonra yerleştirmeyi düşünürüz. Ama işte kimin neye ihtiyacı olduğu zaten hekimin zannediyorum ve bunu doğru gözlemlemek, gözlemledikten sonra da doğru tedavi protokolüyle doğru bir yol izlemek zannediyorum hekimin en büyük sorumluluğu olsa gerek. Tabii ki hani normal serbest piyasa ekonomisinde her şeyin farklı fiyatları olduğu gibi implantların da birbirlerinden farklı sonuçta hekimin tedarik ettiği fiyatları var. Ve bu fiyatlar sıklıkla o implant üretilirken gösterilen özen, bir takım özel koşullara, o implant için süreç boyunca yapılmış olan geçmiş araştırılmalara, yani o implanta yapılan Ar-Ge çalışmalarına aslında ödeniyor. Eğer bir şey için sizden çok yüksek bir rakam talep ediliyorsa, burada evet marka bazlı bir fiyat farklılıkları olabilir. Ama markadan bağımsız olarak hekim kendi emeğine de çok farklı miktarlarda emeğe değer biçebilir. Öncelikle doğru vaka için doğru bir implant seçilmesi gerektiği kesin. Biz tıpkı şimdi bizim çalışmalarımızda araba örneği hastalarla belki çok daha rahat diyalog ve iletişim kurabilmek adına araba örnekleri bizim çok kullandığımız örneklerdir ama tıpkı birbirinden farklı araçlar, markalar, modeller ama bunların her birinin farklı bir kullanım yeri olabildiği gibi yani örneğin şimdi biz sizinle bir Karadeniz turu yapacağız ama yaylaların en tepelerine çıkacağız dersek hani yere çok yakın alçak bir spor arabayla bunu yapmak istemeyeceğimiz gibi ama hani süratle bir yol alalım dediğimiz zaman da işte çok yüksek, çok hantal bir şeyle şimdi implant tedavilerinde de bize aslında implantın yapılacağı yer, bölge, o implant daha çok bizim estetiğimiz amaçlı mı kullanılacak yoksa bir azı dişi bölgesinde çiğneme amaçlı mı kullanılacak gibi pek çok faktör bizim için belirleyici oluyor. Dediğim gibi önemli faktör doğru yer için doğru ürünün tespit edilmesi, doğru dizaynın tespit edilmesi, doğru tedavi protokollerinin belirlenmesi ve ondan sonra da hastaya ihtiyacı olan tabii tedaviyi sunmaya çalışmak. Hatta hastalar bize genellikle implantın ömrü ne kadar diye sorarlar. Ben bazen onlarla şakalaşırken diyorum ki implantın ömrü senden uzun. Ama onu sadece implant olarak ele alırsınız. Ama vücuda biyomekanik bir parça olarak yerleştirdiğiniz ve artık sizin dişiniz olan ünitenin ömrü tamamen sizin teslim edildikten sonrası tıpkı sizin diğer dişlerinizle, önceki dişlerinizle olan münasebetiniz gibi sizin gereken hijyen şartlarını, bakımı, size çok bağlı faktörler var. O yüzden bana hastaların böyle bir soru yönelttikleri zaman diyorum ki bana bu implantı sorarsanız eğer evet bu implantınız garantili ve bunun ömrü sizden benden uzun. Bunu biliyorum. Hani o sonuçta titanyum alaşımlı ve çok dayanıklı bir malzeme. Ama bu implantın ağzınızda ne kadar duracağı konusunda bana bir soru yöneltirseniz burada iki tane temel faktörümüz var. Bunlardan bir tanesi sizin ağzınıza ne kadar bakım uygulayacağınızla ilgili. İkincisi de tabii ki elimizde olmayan bir takım özellikle yaş ilerledikçe karşılaştığımız bir takım kemik erimesi olsun, çok adını anmak istemediğimiz bir takım rahatsızlıklar ve onların gerek kimyasal olarak veya gerekse ışın tedavileriyle tedavileri olsun. Bir de elimizde olmayan faktörler var. Hastanın kemiklerini kaybetmiş olması bizim implant yapamamamız koşulunu doğurmuyor. Zaten çene cerrahisi uzmanlığının zannediyorum çok büyük bir kısmı da o yetersiz kemikleri sırası gelince bir takım suni sentetik diyelim malzemelerden destek alarak veya vücudun farklı bölgelerinden destek alarak zaten o eksiklikleri tamamlamak
ve ondan sonra rehabilitasyonu gerçekleştirmek. Yani implant işini sadece hani böyle bir mevcut elimizde bazen bir kemiğin içine bir vida yerleştirmek, yani diş formu, diş kökü yerine geçecek bir vida yerleştirmek olarak değil de bazen önce o duvarı, o formu oluşturmak olarak da düşünebiliriz. Cerrahinin de zannediyorum zaten en zevkli kısmı bu. Bir diş doktoru arkadaşınızın olması, bir diş doktoru hekiminizin olması benim en büyük tavsiyem.